Bugün tarihi yapılarımızdaki ünlü harçtan bahsedeceğim. Tabii ki bu bildiğiniz gibi Horasan harcı. Gelin bu Horasan harcına beraber bakalım. Tarihi eserlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması her bireyin temel sorumluluğudur. Onları korumak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde emanet etmek gerekir. Gerektiğinde bu eserler restore edilmelidir. Bu eserlerin restorasyon sürecinde yapının özgünlüğünü bozmamak adına aslına uygun malzemelerin seçilmesi büyük önem taşır. Bu bağlamda Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yaygın olarak kullanılan Horasan harcı, restorasyon çalışmalarının en temel bileşenlerinden biridir. İsmini İran'ın Horasan bölgesinde alan bu malzeme, kırılmış ve öğütülmüş tuğla, kiremit gibi pişmiş kil agregalarını kireç, su, çeşitli doğal lifler ve organik katkılarla birleştirilmesiyle elde edilir. Hem bağlayıcı hem de taşıyıcı özelliğe sahip olan bu harç, çimentonun icadına kadar geçen sürede sarnıçlardan hamamlara, su kemerlerinden anıtsal yapılara kadar geniş bir alanda tercih edilmiştir. Horasan harcının teknik başarısı içeriğindeki pişmiş kilin sağladığı puzolanik aktiviteye dayanır. 600-900 derece arasında pişirilen killer kireçle reaksiyona girerek suda çözünmeyen kalsiyum silikat hidrat jelleri oluşturur ve bu da harca yüksek bir dayanım kazandırır. Nemli ortamlarda bu reaksiyonun hızlanması, malzemenin suyla temas eden yapılarda neden yüzyıllardır ayakta kaldığını açıklar. Horasan harç karışımlarında bağlayıcı agrega oranı 1/1 ile 1/4 arasında değişmektedir. Genellikle 1/2 ile 1/3 arasında onlar önerilmektedir. Tuğla kırığı, Horasan harcının mekanik dayanımını artırmaktadır. Horasan harcının karışımında kullanılan agrega miktarı ve boyutu, harçların kullanım amaçlarına göre değişkenlik göstermektedir. Harcın içerisindeki iri boyutlu agregalar, mekanik dayanımı artırdıkları için örgü harçlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu geleneksel harç, dayanıklılığını artırmak amacıyla saman, bitki lifi ve hayvan kılı gibi doğal katkılarla desteklenir. Bu lifler harcın elastisitesini artırarak rötreyi yani çekmeyi önler ve sıva uygulamalarında dökülmeleri azaltır. Kireç esaslı olması nedeniyle çimentoya göre daha geç priz alsa da Horasan harcı yapının nefes almasına olanak tanıyarak özgün dokuyla tam uyum sağlar. Günümüzde ise bu malzemenin yangın direnci üzerindeki çalışmalar devam etmekle birlikte özellikle deprem riski altındaki tarihi yapıların güçlendirilmesinde Mimar Sinan'ın tekniklerine sadık kalınarak yeniden yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde restorasyon çalışmalarında kullanılan bu teknik Mimar Sinan'ın usta deha aklını bir kez daha anmaya yetmektedir. Hoşça kalın.